Herkese selamlar arkadaşlar. Tamam ses gelecek bir dakika. Milletin toplanmasını bekliyorum bir saniye. Bu arada ben de ayarlamamı yapayım. O zaman küçültebiliriz. Ve tekrar kontrol edeyim. Böyle bakalım. Sonra da artık yayına geçelim. Bakayım ekran düzgün görünecek mi? Evet, hemen hemen düzgün görünüyor. Şimdi tabii tahminler vardı. Servet, sen yapamamıştın mı? Önce bakalım kimler gelmiş. Evet. Aleykümselam. Ahmet. Aleykümselam. Hoş geldin. Yusufhan. Sağ olasın. Şimdi dün gece sabaha kadar zaten bunların elemeleri geçtik. Yani elemeler oynandı. Yani ne yazık ki bunu söyleyeyim ki Türk loncaları elendiler. Çoğu elendi. Bunlar için fazla bir şey yapılamazdı. Çünkü karşılaştırmalara baktığında ki dün canlı yayını açtığımızda da zaten akşam saat 9-10 arasında gördünüz. Bir iki Türk loncası denk geldi. Karşıdaki rakiple kapışamayacak derecedeler. Bu iş sabaha kadar sürdü. Yabancılarda da aynı oldu zaten de. Bazı, bazı loncalar çok güçlüydü. Yani yapacak bir şey yoktu. Şimdi 256 loncadan 128 loncaya düştü. Şu tur oynanacak. Bu tur oynanacak. Hala şu an süresi var. Şimdi mesela tahminde bulunmuştu herkes. Şöyle geçelim. Evet, mesela biz de tahminlerde bulunduk. Şöyle bir dakika. Bak mesela ilk grupta 2 MG ile FK loncası oynadı. Ki FK loncasını mesela biz savaşını gösterdik. Bir önceki haftada güzel savaş yaptı. Ki buradaki olayı ben size kısaca anlatacağım. Arkadaşlar 2 MG loncası da aynı şekilde botlarla oynuyor. FK loncası bir hafta önce nasıl olduysa bu loncanın sanki bir alt loncasıyla oynamış savaşı. Savaş esnasında ben bunu bizzat gördüm. Çünkü kişi isimleri falan aynıydı. Hepten. Ama mesela oradaki kaptanlar 2MK'daki kadar güçlü değildi. Şöyle. Hepsi o kadar güçlü değildi. FK loncası orada yine neredeyse yenilecekti. Son anda FK aldı. Son saniyede. Ama şimdi MK, bu 2 MG loncası bildiğiniz üst hesaplar. Tüm hisarlara kaptan koydular. Onun videosu gelecek. E, Bildiğiniz FK loncasına oyun atmadı. Hani göründüğünde şey diyorsun. e, Ya FK loncası savaşını izlediğinde diyebiliyorsun ya 2MG'yi belki yenerdi diye de. Bak, örnek mesela biz oynamışız. Bak, tahmin yapıldı diyor. Buraya 500 ekledik biz.
Şimdi mesela sorduğumda dün de yayında şey diyenler oldu. Ya en çok kim nereye oynadıysa ona basanlar çok diye. Şimdi birazdan göreceğiz ki bazı durumlar insanları şaşırtabiliyor. Tahminleri tutmayabiliyor böyle bir durumlarda. Şimdi örnek mesela burada şöyle bir dakika. Bak 2 MG loncası başta söyledim dün yayın açtığımda da. Çünkü FK loncasını tanıyanlar çok. 2 MG loncası arkadaşlar full 6 level kaleler, full ekipmanlı imparator kaleler falan, bildiğiniz FK loncası oynayamadı. Milletin şeyi tutmuş. Tabii bizim Buğra falan gitmiş FK loncasını oynamış tahminde. Herhalde bu orantı onun orantısı. Mesela kırmızı taraf dediğim gibi hiç oynatmadan biz mesela 2 MG'yi oynadık. Bak 2 katı olarak vermiş, bize 1000 olarak verdi. Bir de burada puan toplaması da zor ya. Görevler falan bazıları zor. Enerji harca diyor sana, bir ton enerji harcatıyor. Paket satın al diyor, elmas harca diyor, bir şeyler yapıyor. Yine şu anlık iyi puan topladık herhalde biz. Evet Servet, sen hariç sen kaldın. Ama bir sonraki şeyde eleme aşamasında belki oynayabilirsin. Şu an ön hazırlık bitti. Büyük olasılıkla bir daha tahmin bölümü gelecek ama katılmayanlar acaba katılabilecek mi onu tam kestiremiyorum. Şu an sen sadece şeye bak. Şu puanı toplayabiliyor musun sen? Mesela şurada puan toplanıyor ya şu görevden. Sana hiç puan gelmiş mi? Bu sayfaya giriş yaptığında dahi sana oraya puan veriyor. Herhalde 200 puandı. Tahmin sikkesi yani. Şimdi 2 MG loncası arkadaşlar dediğim gibi aldı. Kırmızı taraf zaten üstündü. Şimdi şöyle ikinci tarafa bakıyoruz. Bak K1 ile T69'un savaşı vardı. Tıkladığımızda herkes K1 loncasına vermiş. Bak %83 olasılıkla kırmızı taraf alır demişler. Ama savaşı T69 kazandı. Sana sikke vermiş mi peki? Sana buradaki sikkeden vermiş mi? Yani şu an senin burası sıfır mı var mı yoksa? Şimdi mesela dediğim gibi bak bu o olasılığı yıkıyor. Evet. Aynen sen K1 demiştin zaten. Dün savaşta vardın. Doğru izledik bu savaşı. P69 savaşı kazandı. Şimdi şöyle. Dünkü canlı yayında işte şey diyenler oldu. Ya herkes inceleyip zaten ona göre veriyor. Çoğunluk kime veriyorsa ona verelim diyenler olmuştu. İşte bak bu onun tam tersi. Herkes mesela kırmızıya daha çok vermiş. Şu an gidip de mesela açık olsa K1'e bastığımızı düşün. T69 aldı. Onun için e, aslında insanın kendi değerlendirmesi yapması lazım. Bakalım bir sonrakine tam olarak zamanımız olursa böyle açıp belki de tek tek tahminde bulup sizleri yönlendirebilirim. Şu var, çok uğraştırabiliyor o. Çünkü tek tek loncaları incelemek gerekiyor, kaptanlara tam bakmak gerekiyor falan diye. O biraz uğraştırabilir. Ben mesela buna oynamamıştım. Şimdi şöyle grup 3'e bakalım. Bu arada Türk loncalarının da zaten burada elenişini göreceksiniz. Yani biraz onlara yazık oldu. Ben mesela canlı yayına girerken şey diyordum. Hani Türk loncalarına göstere göstere belki götürürüm savaşları diyordum. Baktım hani gösterilecek bir yana olmuyordu. Mecbur artık yabancılara girdik. Mesela burada EV loncasıyla VXG loncası arasında savaş olmuş. Bak çoğunluğu kırmızı taraf alacak demiş. Çoğunluğu kırmızı taraf alacak demiş örnek.
Ama bakıldığı zaman bildiğin VXG savaşı kazanmış. Kırmızı tarafa oynamışlar mesela. Ama şöyle baktığın zaman mavi taraf almış. Bu millet nasıl böyle tahminde bulunabilmiş örnek? Cihat, aleykümselam, hoş geldin. Evet, dediğim gibi yani kırmızıya basmış millet. Burada da yine VXG almış. Şöyle grup 4'e bakalım. Evet, burada mesela oylama yapmışım. Şöyle buraya da bir 500 sikke yatırmışım. Yine iki katı olarak almışım. Şöyle 1000 sikke almış oldum. Şöyle baktığımızda bunda millet kırmızı tarafa vermiş MH loncasını. MH loncası da zaten arkadaşlar GT'yi yenmiş. Bak, doğru tahminde hemen sikkemizi almışız. Evet, şöyle baktığımızda mesela Ko loncası ile EB loncası arasında savaş vardı. Evet. Mesela burada da tam tersi olmuş. Millet EB loncasına vermiş. Bak, mavi taraf daha çok oylama almış. Ama e, Ko loncası kazandı savaşı. Yani çoğunluğunun tahmin ettiği her zaman doğru çıkmıyor. Şöyle geçelim grup 6'ya. Evet, grup 6'da Node loncası ile TD loncası savaştı. Evet, bu tutmuş. Çok kişi zaten kırmızı tarafa oynamış. Node loncası burada savaşı kazanmış. Biz buna oynamadık. Ben aslında oynadım ama baştakilere oynama fırsatım oldu. Çünkü dedim ya hepsini şimdi git tek tek analiz et. Ayrı ayrı oynamaya gerek yok. Birkaç tanesine baştakilere oynama fırsatım oldu. Bak mesela burada oynamışım aynen. Hangisine yani bastıysam hepsi tutmuş durumda. Bak, 3 ve 3 loncasıyla KMZ loncası arasında savaş olmuş. Kırmızı taraf yani 3 ve 3'e oynadık. Şu şekilde doğru tahmini yine tutturduk. Şöyle grup 8'deyiz. Bak, RD loncası bu sefer tutmuş. Şurada mesela altındaki olasılıklara da bakın. Yani buradaki sayıya ne kadar kişinin bastığını da gösteriyor bu. RD loncası zaten burada savaşı kazanmış. Evet, burada ZF loncasını görüyoruz. Herkes zaten mavi tarafa oynamış. SSS loncasına, ZF loncasını yenmiş. Bu ZF eskiden bizim aile loncasıydı. Tabi bayağı oldu o gruptan ayrılalı. Bak, Fit loncasına oynamışım. 200 sikke basmışım burada. Yani buradaki duruma bak, kırmızı taraf almış. Ki bazısına mesela 1 milyon gibisine bir sikke harcanmış burada. Mesela biz burada fazla bir oynanan olmamış ama bize yine kazandırmış. Fit loncası LL'yi yenmiş.
Evet. Mesela burada biraz daha durum ortada gibi olmuş. Cahil loncası da aslında güçlü. Ama şöyle sadece güç savaşı kazandırmıyor. Ne kadar çok kaptanın olduğu da önemli. Burada zaten Aro loncası Cahil loncasına gelmiş. Evet. Sav loncasıyla TZM loncası arasındaki kapışmayı görüyoruz. Sav loncası şunu diyebilirim ki arkadaşlar oynayamadı. Neredeyse alanda bile yoktu. TZM loncası savaşı kazanmış oldu. Burada biz zaten tahmine katılmamıştık. Bakalım Türk loncaları ne durumda, nerede var? Bak SV loncası. SV savaşı e, rahat bir şekilde kazanmış. Zaten millet de SV loncasını oynamış. Bak mesela bunu oynayanların oranı daha az. Bak 83K. O oranlara bakın. Onlar yükseliyor, azalıyor. Evet, YN loncasıyla MYO loncası arasında oynanmış. Mesela burada çoğu kişi bak mavi tarafı tercih etmiş. %78'lik oran var. Bu da mesela izleyiciyi ve herkesi şaşırtmış. Çünkü mavi tarafa basmışlar ama kırmızı taraf şaşırtmış ve kırmızı taraf kazanmış. Şöyle 15. Ahmet, canlı yayına girmeden önce sıfırlama yaptık ya. Yayına girmeden önce yaptık. Şimdi e, burada mesela MHR loncası ile KF loncası arasında millet kırmızı demiş ama dediğim gibi bak oran hepten düşüyor. Aslında şöyle olmuş herhalde. Şimdi grupların hepsini böyle tek tek millet bakmak yerine en baştaki mesela ilk 10'daki loncalara odaklanmış herhalde insanlar. Çünkü verilen sikke oynanan sikke mesela azalmış. 21K. 80K vardı, 150K vardı. Herhalde 1 milyon falan bile vardı. En baştaki loncalara millet oynamış. Ki ben de ilk 10'dakilere falan oynadım mesela. Gidip de arkadaş grubun ta sonlarındakine kim oynayacak? O da var yani. Ha şu olabilir. Adam gider kendi loncasına basar. Bir kazanamayacaksa kendi loncasına da basmaz bence yani. Ben öyle tahmin ediyorum. MHR almış mesela burada. Evet. Bu nasıl davul loncasıyla K loncası arasında kimse neredeyse şey oynamamış bak. K loncasını oynamamış. Bak burada oynanan orana bak. Neredeyse 1 milyon. 80K gördük daha yeni. Bak 1 milyon neredeyse oynamış. 950K ne demek ya? Hani bayağı basmışlar davul loncası. Demek ki sağlam. Ya da K güçsüz. Tam bakmadığımız için. Evet bak burada yine işler aynı. Bak PCS loncasına çok güvenmiş millet. %100 oranı var. Mavi tarafın ne yazık ki oranı bile yok. Ve burada 2 milyon oynanmış ya. Kırmızı taraf rahatlıkla kazanmış. Şimdi burada ALR loncası, evet ALR loncası dün canlı yayında e, buradaki arkadaşın bir tanesinin loncasıydı. ALR loncası. Zaten kendisi de diyordu ya büyük ihtimal kaybedeceğiz. Karşı rakip çok güçlü falan diyordu. E, Bildiğiniz bayağı yenilmişler. XK loncasına zaten çok kişi oynamış. Oranı fazla yok da 82K. Bak 2 milyonlar bakmıştık. 82K oynanmış. %6'lık vermişler ama tabii ki XK rahat bir şekilde kazanmış. Buradan o arkadaşa da geçmiş olsun diyoruz. Elenmişler. Evet, BR loncasıyla 5 FK FG loncası arasında BR loncası
Arkadaşlar savaşı kazanmış. %90'ın oranında zaten almış. Bu da 45K bir şey yapmış. Oynanma olmuş. K loncasıyla GVI loncası arasında şöyle baktığımızda yine mavi tarafa bir oynanış olmuş. Hani ne olur ne olmaz gibisine, ama K loncası şaşırtmamış. K loncası kazanmış. Oynanma dediğimde 25K gibi bir oynama olmuş. Bak mesela buna neredeyse fazla bir oynanış olmamış. Niye? 7.5K'ya 8K mesela oynanmış. Çok az. İkisini toplasan 15-16K olur. Neredeyse oranları birbirine yaklaştırmışlar. Ne olmuş? Kırmızı taraf kazanmış. Bizim Türklerin şeyi de çok az ya. Hep yabancılar. Var, birkaç tane var. Ama zaten onlar da elendi. Herhalde bir tane falan herhalde şu anda devam ediyor. Bak burada mesela, evet, C5T'ye oynamışlar. Kırmızı taraf bu şekilde kazanmış. LX loncasına NNL loncası arasında oynanmış. Bak oynanma şeyi neredeyse eşit. 14-200'e 14-200 oynanmış. Kırmızı taraf kazanmış. Belki de büyük olasılıkla kendi loncalara oynuyor. Kendilerine basmışlar. AG. Ben mesela oynuyor olsam, karşı rakip güçlü olsa kendi loncama oynamam. Bilmiyorum millet neye göre oynamış, nasıl şey yapmış. Bazen bir bakıyorsun ki karşı rakip güçlü. Belki kendi oyuncusu kendisine kullanmış. Bak AG loncasına zaten millet vermiş. AG loncası da zaten savaşı kazanmış. Şu bu zaten gruplar yarı yarıya düştü. Yarı yarıya azaldı. Şu loncasına Fem loncası arasında savaş. Millet zaten Fem'e vermiş. Mavi taraf savaşı kazanmış. RX ile ve USH arasında, evet, kırmızı tarafa vermişler. Kırmızı tarafta zaten kazanmış. Evet. Bundan fazla bir oylama olmamış aslında. Tahminde fazla bulunulmamış. Oranlar düşük. Ama M loncasına veren taraf çok. Tabii M loncası kazanmış. Burada mesela Bov loncası EBR loncası ile oynamış. Evet, EBR'ye oynayan çok olmuş. EBR kazanmış. Bu arada arkadaşlar herhangi sorunuz falan filan olursa sorabilirsiniz. Bugünkü etkinlikleri paylaştık. Etkinliklerle ilgili yine şeyler sorabilirsiniz. Onları da zaten açıklamalı bir şekilde vermeye çalıştık. Gönderi bölümünde onları görebilirsiniz. Şimdi burada RH loncasıyla e, GXT arasında oynanmış. Evet, mavi taraf almış. Gittikçe zaten tahmin durumları herhalde azalmış. Bak mesela burada UDT'ye oynamışlar. UDT kazanmış. SVK loncasıyla ED loncası arasında, evet, demek ki SVK loncası güçlü. Millet onu oynamış, kazanmış. CR1 loncası ve VK loncası arasında, bu da kırmızı tarafı oynamışlar. Yine aynı şekilde kazanmış. Şimdi loncaları iyi tanıyın. Çünkü sonraki tahminlerde yine bulunulacak. Bak mesela burada SGR loncasına çok oynayan olmuş. SGR loncasında zaten Türk oyuncular da çok var. Bak kırmızı taraf kazanmış. Neredeyse yarım milyon bir oynayış olmuş. Rahatlıkla savaşı kazanmış. Evet, FCB loncası e, bu
Bu şekilde yine kazanmış. Millet onu oynamış. BCB loncası en son bize aile teklif etmişti. Krallığa gelip bu şekilde kalmıştı. Oradan hatırlıyorum onları. İt loncasına FN loncası arasında neredeyse eşit bir oylama olmuş. FN loncası kazanmış. Evet, PGX loncası KNZ loncasıyla mavi tarafa hiç oylama neredeyse yapılmamış. Kırmızı taraf savaşı kazanmış. Ya bak ne kadar geçtik. Daha bir tane Türk loncasına denk gelmedik. Siz de bu arada bakın. Şimdi bunlar mesela kısa şeyli kaçırmayalım. Türk loncası bildiğiniz varsa uzun yazmıyor çünkü. Biz de bilemeye de biliriz. TBC loncasıyla TM oynamış. Orada kırmızıya oynamışlar zaten. TBC loncası da zaten kazanmış. TL'ye E loncası. Şöyle baktığımızda zaten kırmızıya oynamışlar. Kırmızı kazanmış. Evet, N1G'yi oynamışlar. O da şaşırtmamış zaten. O da savaşı kazanmış. Aslında bir farklılık oldu yani bence oyuna böyle bir şeyin gelmesi. Şampiyonadan önce böyle bir elemelerin olması, böyle bir şeylerin yapılması. Ama yarın öteki gün yani bu böyle kalacağını ben düşünmüyorum. Çünkü sistem bence bozulacak. Adam nasıl kaosta mesela kaptanlar bir loncaya gidebiliyor, aile loncaları bir loncada toplanabiliyor. Çünkü bu işin içinde para var. Bence yarın öteki gün öyle yapacaklar. Yani bu sistem bence bozulacak yani. Şöyle geçelim 40'a. Evet, DFB FUK arasında oynanmış. Kırmızı tarafa vermişler. O da DFB loncası zaten burada savaşı almış. Evet, AKG ile CMD arasında oynanmış. Millet mavi tarafa vermiş. AKG loncası savaşı kazanmış. AFM loncası ile ANC arasında oynanmış. Millet mavi tarafa vermiş zaten. ANC loncası savaşı kazanmış. L PNX loncası ile LV arasında oynanmış. Millet mavi tarafa vermiş zaten. O da kazanmış. Ha şöyle bir de tahminler zorlaştı. Bak şu an tahmin etmek falan filan kolay ama şimdi bir sonraki aşamada tahminler çok zor olacak. Orasını söyleyeyim. Çünkü tüm loncalarda kaptanlar var. Bir sonraki aşamaya geçtikleri için artık iki lonca arasını ayırt edemeyebilirsiniz. Burada mesela evet kırmızı tarafa vermişler. SP loncası savaşı kazanmış. ES4 loncasıyla TDA loncası arasında oynanmış. Millet maviye vermiş. TDA loncası kazanmış. X loncasına RV loncası arasında oynanmış. Ve baktığımızda RV kazanmış. Halbuki kırmızı tarafa daha çok oylama gelmiş. Evet, grup 52'de Türk loncası var. Galiba demiş. Bakacağız, şimdi yaklaştık. PSA loncasıyla GD4 loncası PSA loncası kazanmış. Bak millet de GD4'e oynamış. Bak, yine kaçırmışlar. Tabi oylama düşük ama yine de 69-70'lik bir fark var. Oylama var yani. MC loncasına oynamışlar. Kırmızı taraf kazanmış. Evet, XX ile BP arasında bak buna bayağı bir kişi oynamış XX. Evet, bilinen bir lonca çünkü. Rahatlıkla kazanmış.
Şöyle geldik. AG loncası ile HL loncası arasında. AG loncası savaşı kazanmış. Evet, TR loncasıyla kaçtayız? Grup 51'de TR loncası. Evet arkadaşlar, TR loncası şöyle güçlü bir lonca. Biz de ara ara zaten gösteriyoruz. Onlar da biraz şey yapıyorlar. Yani Türk loncasının biraz globalleşmiş hali olmuş oluyor. Dediğim gibi biz de geri geldiğinde destek olmuş oluyoruz. Çünkü kaptanları var. Biz de gösteriyoruz. Millet daha çabuk bulabiliyor loncayı falan. TR loncası mesela geçmiş. Şöyle bir durum vardı. Mesela TR'yi savaşlarda göstermedim. E, Çünkü gruptakiler bir zayıftı. TR loncasındaki e, gruptaki loncalar zayıftı. Bu lonca zaten Eko'nun loncası. Gruptakiler zayıf olunca TR loncasına karşı zaten oynayamadılar. Ondan dolayı gösterilecek doğru düzgün bir şey yoktu. Millet TR loncasını oynamış. Zaten o da kazanmış. Evet, LGV loncasına TR loncası arasında savaş. Şimdi LGV savaşı kazandı. Biz TR loncasını gösterdik. Aslında bu grup bizim gruptu da. Biz şans eseri kaybettik gittik. TR loncasını burada destekledik. Zaten videolarını da gösterdik. Ya TR loncasının zaten gelebilecek bir yeriydi. Daha ilerisine gitmek için, Türk loncalarının daha ilerisini görebilmesi için ya grup güçsüz olması lazım ya da çok sağlam olması lazım. LGV loncası mesela güçlü. Orada güçlü oyuncular var. Florin falan var. Onlar yani TR loncasına zaten şans tanımazdı. O şekilde de oldu. Bu şekilde de TR loncası elendi. Olsun adamlar yine mücadele ettiler. Şimdi mesela gösteriyoruz ama şimdi yenenler de yarın yenilecekler arkadaşlar. Yani bu loncalar da yarın elenecekler. Güçlünün de güçlüsü var çünkü. Bak, MZR loncası Eva'ya karşı kırmızıya oynamışlar. Zaten MZR loncası savaşı kazanmış. Şurada evet AST loncasını oynamışlar. AST loncası savaşı kazanmış. Evet burada ok loncasına GR loncası arasında bayağı oynayan olmuş ya şu ok loncasına. Neredeyse şey yarım milyondan fazla zaten kırmızı taraf almış. Bu KF loncasıyla MOG arasında oynanmış. Millet MOG'a vermiş. Evet MOG da zaten savaşı kazanmış. EKX loncasıyla AR loncası millet AR'ye oynamış. Az da olsa bir oylama olmuş arada. AR loncası zaten savaşı kazanmış. Dikkat ediyorsanız çok güçlü bilindik loncalara çok oynanıyor. Demek ki yani grupların sonlarında olsa ortalarında da olsalar gidip millet bulmuş. Çünkü yarım milyon falan ne demek? Sub loncasına oynamışlar. Sub loncası almış. Büyük ihtimal bu da Ukrayna loncası. Oh loncasıyla XRX loncası arasında Oh loncası kazanmış. Halbuki taraftar mavi kazanır demiş. Kırmızı kazanmış savaşı. Evet, sağlık olsun eğlenmişler yani yapacak bir şey yok. Türk loncası için söylemişsin ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Mücadele ettiler sonunda. Hiç olmasa dediğim gibi hani videolarını oluşturduk. Onlara özel bir şeyler olmuş oldu kanalda. Yarın öteki gün görebilecekleri, kendilerini bilebilecekleri bir yer var. Türk loncasını, Türk loncasını iyi biliyorum demiş.
Şimdi burada dediğim gibi maviye vermişler ama oh loncası almış. Yani tahminlerin yine böyle %30'u falan tutmamış milletin. RV loncasına AR loncası. AR loncasına millet oynamış. AR loncası da zaten savaşı kazanmış. Vua loncasıyla Vua loncası. Ulan bunlar nasıl isim ya? Lua loncasıyla Vua loncası. Vua kazanmış mavi taraf. Evet, geldik yine bir Türk loncasına. Galiba bu oylamayı yapan da kendileri oylama yapmışlar diye tahmin ediyorum. 3 O loncası MK loncasına göre güçlüydü. Zaten biz de dün göstermeye çalıştık. Savaşa baktık. Normalde savaşı çekecektim sonuna kadar. Ama baktım ki MK loncası savaşta tutunamayacak. E, Çünkü rakip onları oynatacak gibi görünmüyordu. Savaşı geçtik. Fazla göstermedik ama dediğim gibi belliydi yani savaşı. Mavi loncanın kazanacağını. Buradan e, MK loncasına da lonca liderleri İbrahim'e de geçmiş olsun diyorum. Evet, burada bir ulu loncası görüyorum. Herhalde bu Türk loncası. Bak, fark etmemiştim bunu. Yenmişler. Ulu. Acaba Türk loncası mı? Evet. Ee, evet Servet. MK loncası yani yapacak bir şey yok. Yani güçleri belli bir yere kadar. Rakiplerle tam eşit şekilde paylaşılmamış aslında. Durum da paylaşılmamış. Arasında güçlü güçsüz farkı çok. Ulu loncası burada kazanmış. Şöyle baktığımızda zaten Ulu'yu oynamışlar. Ulu da almış. Umarız Türk loncasıdır. Hiç olmazsa bir sonraki maçta falan bakarız. Böyle devam edelim. Hızlı loncasıyla NRS arasında NRS'ye vermişler. Zaten mavi tarafta kazanmış. E4K, evet, güçlü bir lonca, bak bilindiği için oynanmasına bak. E, Millet 2,5 milyon oy almış ya. Bu ne arkadaş, millet 10K oy alıyor, 20K alıyor, sonlarda doğru atıyorum, ortalardayız. Adam 2,5 milyon oy almış ya. Çünkü bilindik bir lonca, global bir lonca, millet oynamış. Evet, şurada baktığımızda LK loncasıyla AFP loncası arasında millet LK'yı oynamış zaten. Kırmızı tarafta zaten kazanmış. CSK loncası, evet, yine bayağı oynayan olmuş. CSK loncası savaşı kazanmış. Er loncasına TD loncası oynamış. Evet, kırmızıya zaten vermişler. Er loncası savaşı kazanmış. Evet Servet, kesin kazanacak loncalara millet oy vermiş. Mantıklı. Bir de şöyle ya, atıyorum mesela iddia gibi de değil bu. Hani bir oylama var ama örnek ben şunu fark ettim. Diyelim ki bir tane lonca çok güçlü, diğeri çok güçsüz. Adam tüm sikkesini örnek şeye basabilirdi yani. Ben de ayırdım ama diyelim bir tane bile lonca seçip ona bassam, diyelim ki 2K sikkem varsa mantıklı yani. Ayırmaktansa bir tanesine bile basılsa mantıklı, çünkü oran yok. Anlatabiliyor muyum? Normalde mesela herhangi bir yerin belirlediği oran yok, bir şey yok. Adam kazandı, kaybetti, kazandı, kaybetti. En güçlü yere basılabiliyor. Ama şöyle, genel anlamda millet değerlendirdiğinde yine bir dediğim gibi %30'luk bir kaybetme olmuş. Hani kırmızıya basmışlar mesela. Kırmızı kazanır diye. Bir bakıyorum mavi de kazanmış. %70'lik bir durum var ortada. Değer kazanmış mesela burada. Halil hoş geldin. Aleykümselam. Evet, 68'e baktık. Bakalım başka Türk loncası gelecek mi?
Lua loncasıyla Rule arasında oynanmış. Kırmızıya vermişler. Millet kazanmış. Kırmızı kazanmış. Evet, VVP 30B arasında. Ulan 30B ne lan? Nasıl isim? Burada az bir oylama olmuş. Kırmızıya vermişler mesela. Bak 30B kazanmış. Şimdi işte dediğim gibi çoğunluğun verdiği kazanamayabiliyor. Burada da öyle olmuş. Çok çok iyi analiz etmek lazım. LF loncasıyla HB loncası arasında savaş. Şöyle baktığımızda zaten LF'ye vermişler. Savaşı LF kazanmış. Evet arkadaşlar, siz de mesela hangi loncaları oynamıştınız? Kazanmış mısınız? Yazabilirsiniz. Hani ya da denk gelince söyleyebilirsiniz. Ben bunu oynamıştım. Biz de burada değerlendirmesini yaparız mesela. Evet, burada mesela kırmızıya herkes oynamış. Off loncası zaten maçı kazanmış. Evet, şurada baktığımızda millet MO loncasına, MQ loncasını oynamış. O da zaten rahatlıkla kazanmış görünüyor. Evet, Gai ile BT arasında bir savaş görüyorum. Şimdi acaba BT loncası Türk loncası mıydı diye şimdi bir soru işareti oluştu kafamda. Olabilir çünkü benzerlik var şeyler arası. Ama Gai loncası savaşı kazanmış. Zaten en çok tahmini de Gai almış. M4 ile İbo arasında oynanmış. M4 savaşı kazanmış. RTR ile MIM arasında oynanmış. Şöyle bakalım tahminlere. Kırmızı tarafa bayağı bir oynayan olmuş. RTR almış. BMG ile VIA arasında millet maviye oynamış. VIA zaten savaşı kazanmış. MMF ile UH arasında lan millet bana şaka mı yapıyor ya? Bu nasıl istatistik? Bak Halil'e bak mesela. Servet. Halil bak en iyisini yapmış. Gördün mü? 2 MG'ye oynamış. Tümünü basmış. Zaten kazandı yani. Halil en mantığını yapmışsın. Şey diyeceğim arkadaşlar, bu nasıl bir olasılık ya? Bak millet mavi tarafa basmış bu H loncasına. Kırmızı tarafa kimse basmamış. Ve savaşı MMF loncası kazanmış. Tümüyle şey değiştirmişler. Millet çok olmuştur. Bak bu şeyde Lords'ta çok garip bir mevzu. Kırmızıya hiç oynayan olmamış ya. Bu nedir arkadaş? Şeyde burada Air loncasını oynamışlar. Air loncası da zaten almış. Ru loncasıyla ZXX arasında millet Ru loncasını oynamış. Zaten Rus loncası olduğu belli. O da kırmızı taraf kazanmış. Laf loncasına SG loncası arasında. Laf loncası da yine bize global laf loncası almış. CBC Omo ile karşılaşmış. Bak CBC'ye de oynayan olmuş bayağı bir. Bölgesi 300K. CBC zaten kazanmış. MZ loncasına IK loncası oynamış. MZ kazanmış. Zaten herkes
kırmızı taraf oynamış. Doğu loncasına e, MD loncası arasında savaş olmuş. Bak bu da işi karıştırır. Yo. Tamam, Zoe'yu oynamışlar. Zoe kazanmış. Ulan dedim bir an, burada da mı tam tersi olmuş. Evet, Vogue loncası burada kazanmış. Sanki oylama az gelmiş Vogue loncasına. EMP'ye MH loncası arasında EMP loncası kazanmış. ZZK loncasıyla QRC arasında bayağı ZZK'ya oynayan olmuş ya. Zaten kırmızı taraf kazanmış. Evet, BSE RX arasında oynanmış. Kırmızı taraf kazanmış. Evet, burada da FHM loncasını bayağı oynayan olmuş. Zaten onlar da rahatlıkla kazanmış. ASD loncasıyla 08T arasında oynanmış. Mesela ASD loncasına daha fazla oy gelmiş, daha fazla oynanmış ama mavi taraf kazanmış. Burada da tahminler tutmamış. Evet, burada mesela yine aynı mevzu olmuş. HTV loncasına daha çok oy kullanılmış ama VN loncası savaşı kazanmış. VDC loncasıyla SL arasında, evet, kırmızıya oynanmış. Kırmızı da zaten kazanmış. TKB ile THT arasında THT almış. ENV ile CVS arasında, evet, zaten neredeyse herkes CVS'ye oynamış. O da kazanmış mavi taraf. Evet, ayrı loncası burada savaşı kazanmış. Evet, millet de zaten ayrı oynamış. FXA loncasıyla RR2 arasında FXA kazanmış. BR loncasıyla XMY arasında, vay, bunda da fazla tahmin yapmışlar ya. Buna bak, 1 milyon neredeyse 200'e gitmiş de 1 milyon 700 tahminde bulunulmuş, sikke harcanmış. Evet, %100 olmuş. Zaten rahatlıkla da kazanmış. Evet, CYB loncasına oynamışlar. O da kazanmış. DD1 loncasıyla MMX loncası arasında oynanmış. Şöyle baktığımızda MMX'e daha fazla tahminde bulunulmuş ama TD1 loncası savaşı kazanmış. Burada da tam tersi bir durum yaşanmış. Noz loncasıyla CN loncası arasında Noz loncası rahat kazanmış. Zaten taraftar da kırmızıyı, Noz'u tutmuş. Evet, ASF loncasıyla belki de Servet, millet de bilmiyordu belki ya. Takip eden fazla olmuyor. Yani söylüyoruz ediyoruz ama ASF loncasıyla BR arasında BR savaşı rahatlıkla kazanmış. T1F ile 520 arasında oynanmış. Bak, burada bayağı yine oynanan olmuş. 134K T1F loncası savaşı kazanmış. LH1 ile LH1 Çin loncası değil mi ya? MV9 arasında oynanmış. Millet mesela LH1'i tutmuş ama MV9 savaşı kazanmış.
UKC loncasıyla VBC arasında oynanmış. Bu VBC'nin lideri Türk müydü acaba ya? Öyle bir şey mi hatırlıyordum ben? UKC loncasına oynamışlar zaten. O da zaten savaşı kazanmış. At loncasıyla NB1 arasında NB1'e oynamışlar. Mavi taraf savaşı kazanmış. THX LBA arasında e, şöyle neredeyse başa baş bir şeyle kırmızı tarafa daha çok oynanmış THX'e ama LBA kazanmış. GX I loncasıyla R7 arasında oynanmış. Bak %100'lük oranla maviyi tutmuşlar. R7 savaşı kazanmış. KX ile FTF arasında oynanmış. Yine FTF loncasına oynamışlar. Zaten mavi taraf kazanmış. Lao loncasıyla KDM arasında oynanmış. KDM savaşı kazanmış. MX loncasıyla Doğu loncası arasında oynanmış. MX'e bayağı bir oylama gelmiş. O da zaten savaşı kazanmış. 47 ile Watt loncası arasında oynanmış. Bak Watt'a bayağı oynayan olmuş. Watt kazanmış. JN loncasıyla MK3 loncası arasında savaş geçmiş. MK3 herhalde Türk loncası değildir diye tahmin ediyorum. MK3 JN loncası. Dur şimdi kafam şurada bir dondu. MK3'e oynamış millet. Bak taraftara bak %100'lük oran var. MK3 diye. Ama JN loncası kazanmış. Yine şaşılacak bir mevzu ya. Değil mi? Siz de doğru görüyorsunuz. MK3 oynamışlar. Ama JN loncası kazanmış. Bak şaşırtan loncalar da var demek ki. Şöyle Cao loncasına zaten global bir lonca. Neredeyse 500k bir oynama olmuş. Cao loncası savaşı kazanmış. Bir RP OSH arasında oynanmış. Bir RP'ye de yine oynanmış. Yani 278'de yine çok. Evet Halil, ileriki turlarda işler zorlaşacak. Millet istediği gibi tahminde bulunsun. E, Bence tahminler çok zor olacak. Artık her loncada kaptanlar olacak. Her hisarda full kaptanlar göreceğiz. Şimdi yine işte kaptanları olmayanlar, az uz olanlar, kolay çıkanlar bu gibi şeylerle şu ana kadar karşılaştık. Bu saatten sonra daha da zorlaşacak işler. Evet, JN loncası kazanmış Servet. Yapacak bir şey yok. Buna bakalım burada durum ne? Bak ZMR loncası da global bir lonca. Adam 518k neredeyse yarım milyon oynanma olmuş. Savaşı da zaten kazanmış. Bak bunlar bu global loncalar var ya ortalığı dağıtacaklar ama e, çoğunun belki savaşını görmemiş olabiliriz ama 2 MG loncasını bir tarafa kazıyın arkadaşlar. 2 MG loncası e, savaşı belki kazanır diye düşünüyorum. Onların da bir eksi yönü var. Eğer rakip bunu görürse onların bir küçük bir eksi yönü var. Bakalım o onları e, kaybettirecek mi yoksa birinci olabilirler mi? 2 MG loncasını hep beraber takip edeceğiz. Evet, CX loncasını oynamışlar ama bak aynı mevzu burada da geçmiş. Bak
%94 ile demişler ki CX loncası kazanacak ama mavi kazanmış. ARX loncası. İşte milletin tahmini tutmayabiliyor. MG loncasının eksi yönünü şu an söylemeyeceğim. Şimdi HCR ile V3 arasında oynanmış. Millet V3'e oynamış. O da zaten savaşı kazanmış. No 7 AST arasında oynanmış. No 7'ye oynamışlar. O da zaten kazanmış. BV loncasıyla Neo arasında oynanmış. Bak aynı mevzu burada da dönmüş. Hadi gel işin içinden çık. Bak %82 kırmızı taraf oynamışlar ama mavi taraf %18 ile savaşı kazanmış. Evet, leg loncasına bak. Yarım milyon oylama almış. Tahminde bulunulmuş. Zaten savaşı kazanmış. FFX ile YMT arasında oynanmış. YMT'ye zaten oyu kullanmışlar. Bu doğru tahmin. Bunu kazanmışlar. Evet, kırmızı taraf KQ loncası EV loncasını yenmiş. Doğru tahminde bulunmuşlar. Ya şimdi savaşa kaptan kaleler gelmediyse olabilir. Evet olabilir. Çok saçma sistemleri olan loncalar var. Çok saçma gerçekten. Neden? Ya arkadaş adam mesela katılacağımı işaretlemiyor bir. Bak çoğu loncada hala bu sürüyor. Katılacağımı işaretlemiyor. Yazıyorsun adam gelmiyor. Belki önemsemeyenler vardır. Güçlü kaptanları vardır. Adamın imparatoru vardır falan. Adam listeden görüyordur. Diyordur ki ya bunda imparator var. Şöyle böyle. O da belki savaşa dediğin gibi gelmemiştir yani. Durum değişebiliyor. Dışarıda çatışma var ya. Şeyde RF loncasıyla LHA arasında oynanmış. Mavi taraf almış. Halil Efe hoş geldin. Halil de bizim yeni takipçimiz herhalde. Halil öyle mi Halil? Evet, loncası kazanmış. Moğol loncasıyla İri loncası arasında savaş olmuş. Neredeyse 300K bir oylama olmuş. Moğol loncası savaşı kazanmış. Ve sonlara geliyoruz arkadaşlar. Şimdi Lob loncasıyla B arasında. B'ye bak bayağı oynanmış. Ben B loncasını hiç görmedim ya. Bu yeni krallıkta mı acaba bu lonca? B. Bayağı bir oylama almış. Yarım milyonun üstünde ya. Bizim loncada arena savaşını ayarlayan R4'ler var. Beni sürekli seçiyor. Ben çoğuna giremiyorum bile ya demiş. Oğlum niye girmiyorsun? Adam sen online olacaksın diye seçiyordur. Sen girmesen olur mu? Geçen bizde oldu. Bir tanesi mesela çok online normalde. Yazdım onu girer diye. Sordum. Bana ertesi sabah cevap vermiş. Halbuki ben de seçtim onu gelir diye. Ertesi gün yazmış iş çıkış saatime denk geliyor. Ulan oğlum başta söylesene gelemeyeceğini. Millet bir de şey yapıyor. Kaleyi açık bırakıyor online. Şey oyunda gibi görünüyor. Sen de onu online zannediyorsun. Botla alakası yok. Bu bahsettiğimin. Ertesi günü görmüş şey yapmamış. KM loncasına vermiş millet. KM loncası savaşı kazanmış. Uho loncasına millet vermiş. Uho loncası savaşı kazanmış. Evet şöyle baktığımızda şu DV loncasına vermişler ve DV loncası savaşı kazanmış ve biz de bitirmiş olduk burayı. Ne Halil 4 kişi mi girdiniz?
Ya oğlum, nasıl 4 kişi girdiniz ya? Millet hiç mi ayarlamıyor desenize. Arkadaşlar online olacaklar, savaşa girecekler. İşaretleme yapsın. Bak bunun üstünde biraz durun. Yoksa millet böyle pasif girersiniz hep. Evet bakalım. İşte tek tek bakalım yani. Şuradan şu an görevlere bir bakalım. Bak görevlerin bir şöyle açıklamasını yapayım. Bak ben mesela puan topladım biraz. Eser kraliyet sikkesi harca demiş. Haftada 5 kez. Haftada 5 kez. Zaten bir kez oynadığında 100 sikke veriyor sana. 5 kez oynadığında 500 sikke veriyor. Abi bu şekilde 500'e aldık mesela. Şu, şu mesela biraz sıkıntılı. 100k enerji harca demiş. Haftada 5 kez 100k 500k enerji harcaman lazım ki 500 tahmin sikkesi alabilesin. Bende enerji kalmamış gitti. Ya şimdi enerji harca diyor da etkinlikler var. Etkinliklerden sonra geldi. Atıyorum canavar taşı için 3x'e, ondan önceki hayalet geldi gitti. Şimdi milletin enerjisi mi kaldı ki bu adam 500k buraya enerji harcasın? Şimdi şurada mesela ne demiş? Asker kudretini arttır demiş. Bak mesela yeni şeyler geçti. Festival falan yeni geçti. Şu bana festivalde denk gelseydi şu an bunu tamamlardım yani. Bak şunu mesela yapmışım. 5 yıldız taşı kullan dedi. Bizde de ya 5 yıldız taşı kullanılmıyor ki arkadaş. Atıyorum mesela şampiyon taş, şampiyon ekipmanı falan yıldız diyor. Gidiyorsun yüksek yüksek basıyorsun. 150, 200 yıldız taşı, 300 yıldız taşı. Hangisine 5 yıldız taşı kullanacaksın? Onun arasında da işte geçiyor. Allah'tan tamamladım yani 500'ü. Şurada bak 20k elmas harca demiş. 20k elmas. Arkadaşlar 20k elmas az değil yani. Bunu adam nereden şey yapacak? Harcayacak. Biz elmas harcadık. Bize niye vermemiş? Bir dakika bakayım mı? Ha 20k elmas harca 100 100 tahmin sikkesi al diyor. Ben 100k elmas harcayacağım da sana 500k sikke verecek. Ya arkadaşlar bu ne ya? Bunu hepten saptırmışlar yani. Bak harcamadım değil yani. Bak şurada baktığınızda zaten gözüküyor. Elmas harcamışım zaten ben ama 20k diyor. Sen buradan tümünü alabilmen için 100k elmas harcaman lazım. Az, çok fazla. Burada mesela 400 sikke almışım ve bu sayfaya giriş yap diyor mesela. Haftada bir kez yani bir kez buna girdin sana direkt 200 sikke veriyor. Biz de zaten çoğunu yapmışız gibi bu şekilde götürüyoruz. Dükkana gelelim. Ya dükkanı ben aslında pahalı buldum. Bence dükkan pahalı. Şimdi şuna baktığında arkadaş 4 tane alsan bir tane yeşil yapmak için 1600 yapar. Şu mesela 1k demiş. Bende şu an 3k var mesela. 3k bilmem ne kadar da. 3 tane yıldız taşı verir hacı. Şimdi nasıl çıkacağım bu işin içine? Sanki bunlar biraz pahalı gibi geldi bana. Halil şey demiş arena savaşı için. Ne yapsam fayda etmiyor. Çok fazla gelen olmuyor. Arada 15 kişi giriyoruz. Onda da asker göndermiyorlar demiş. Elmas para tuzağı olmuş resmen demiş Servet. Yani vallahi yapacak bir şey yok. Elmas harca bence saçma. Onu da işte para harcayanlar için koymuşlar onu ya. Aralarında fark olsun diye koymuşlar da. Şimdi Servet ben sana buradan neyi önereyim ki? Bence burası pahalı. Yani burayı vermişler ama bence sıkıntı. Şuna baksana. E, bak mesela şu kale
temasını yıldız diyorsun. Arkadaş bir tane koymuş ya. Buna niye 10 atıyorum 5 tane koy mesela. Diyeceğim ki tamam. Bir tane koymak nedir? 250'ye. 1K'ya 5 tane alırsın. 4 tane alırsın. Ya bu bence saçma olmuş ya. Çünkü zor toplanıyor. Tamam millet harcadıkça arttırıyor falan ama bence garip ya. Bence burası pahalı yani. Dükkanı sıkıntılı. Sen söyle. Sence ne alınır buradan? Mantıklı olan ne? Haliller, Servet. Sizce buradan ne alınır ya? Bana mantıklı gelmedi burası. Şimdi bak sikkemizi oynamışız zaten. Ama arkadaş örnek mesela neredeyse 3 tane hediye alabilirim. Şu 1K'lardan diyelim. Fazla bir şey etmiyor ki. Şuna bak 800 demiş ya. Bunlar pahalı. Şu desen 20 tane veriyor 200'e. Bana hiç mantıklı gelmedi. Şunun rengi mesela farklı olsaydı. Bu yeşil olsaydı mesela derdim tamam bu bununla eşit. Şu hele bir tanesine neredeyse benim tüm sikkemi alacak. Vermiyor. Halil Efe şey demiş. Hızlandırıcı. Şu gözü buna dikmiş. Vallahi şimdi Halil yeni oyuncusun herhalde de bilmiyorum bu alınır mı? Ama çok yeni oyuncuysan illaki herhalde bunu alacaksın. En mantıklısı mana demiş. Manaya bakıyorum. Şimdi benimkinle hesapla. 4 kere falan alıyorum. Yani 4 kere alsam 80 mana yapar. Ne yapacağım ben bu manayı ya? Yani krallıktaki dilenciye versem beni döver. Ne yapacağım 80 manayı ben? Halil de yeli almayı düşünüyorum demiş. Halil ne kadar sikken olmuş senin? Şu an toplam ne kadar olmuş kazandığınla? Evet bak e, bu iyi. Fakat şunu anlayamıyorum tam olarak. Diyor ki final maçında yarışan ilk 8 loncadaki her oyuncu katılım ödülü sıralamaya göre dağıtılan nakit ödülleri alacak diyor. İlk 8'e yükselen tüm lonca mı acaba para ödülü kazanacak? Ya bu çok garip bir mevzu. Acaba dediğim gibi tüm lonca ilk 8'deki tüm lonca acaba bu parayı alacak mı? Bu çok farklı. Halil sen benden fazla yapmışsın ya. Nasıl yaptın onu? 4300. Demek ki sen biraz daha oynadın yani orayı. Ben bende 3400 var, sende 4300 varmış. Evet. Sen ne demişsin? Mana daha mantıklı geldi demişsin. Evet. Manada yani ne alırsan sanki boş gibi bana geldi ya. Bana ahım şahım bir şey gelmedi yani. Şeyde şu an şöyle tıklayıp da bakmıyorum çünkü alırız mı alırız. Şimdi bunları da tahminde kullanacağız daha. Dolayı hiç bence ellemeye gerek yok. Evet şurada şimdi maçlar sürüyor. Burada hala gruplarda şuralardaki isimler çıkmamış. Hah geldi. Kimin kazandığını şu ortaya atmışlar. Daha yeni yazmıyordu. Evet FK loncası bak 2MG.
Bu loncayı arkadaşlar hep birlikte takip edeceğiz. Ne demek istediğimi zaten göreceksiniz. İleride eğer ki böyle para verilmeye devam ederse bu etkinlik, bu şekilde bu lonca gibi yapacaklar bak durumu. Bu loncanın içerisindeki oyuncular mı aslında o kadar güçlü bilmem ama ileride loncalar oyuncuları toplayacak bir loncaya. Onun içerisinde oynayacaklar. Göreceksiniz. Evet. Buradan arkadaşlar şu an e, burayı gösterdik. Bu zaten internet üzerinden bakılan bir mevzu. Böyle. Evet. Bu şekilde oyuna geçtik. Evet arkadaşlar şimdi şurada kol ateşi başladı diyor. Bu da şeyle alakalı, gerçek maçla alakalı. Şu an Dünya Kupası sürüyor. Onlarla alakalı işte maçlar tamamlanıyor. Onlarla e, ilgili şeyler gösterecek. Onlara tahminlerde bulunulacak falan. O da farklı bir olay. Burayı bir alalım. Ya Sami, bizim eleman yine durmamış ya. Bakayım mı? Evet, bir lideri gitmiş, rahatlamış. Bak, yayına girmeden önce sıfırlama biz yaptık zaten. Bak, sıfırlama yaptık. Zaten adamın da şeyini göstereyim şu şekilde. Bu şekildeydi. O adamı sıfırladık ama işte bizim eleman durmamış. Gitmiş yine lidere esir vermiş. Böyle dursun. Evet arkadaşlar, paketleri falan filan zaten etkinlikleri gösteriyorum. Paket şeyleri falan gösteriyorum. Bilmiyorum, gönderi kısmında mı takip edebiliyorsunuz? Yoksa video şeklinde yapılsa daha mı iyi oluyor? Tam olarak bilemiyorum ama e, video kısmı biraz şey yapıyor. Bizi uğraştırıyor tabii ki. Gönderi kısmı biraz daha rahat. Şu an Lonca Düellosu mesela tekrar geliyor. Neden? Ya yeni festival bitti. Örnek. Şu an yeni yeni şeyler kullanılıyor. Atıyorum mesela Lonca Düellosu ya da Lonca Festivali olsa oradaki tahminler için biriktirilen sikke için örnek enerji harcadır, asker bastır yapmak iki hiç olması iki etkinliği, üç etkinliği bir arada götürmek gibi olur ama onlara denk gelmiyor. Al şimdi uğraş. Onu orada kullandın. Lonca düellosu peşine geliyor. Yani ben size söyleyeyim, göreceksiniz yakında Lonca düellosu için belki millet çabalamayacak yani. Evet, Kaos Arenası geldi geçti. Kaos Arenası'na gidemedik ya, düşünün. Havai Fişek Festivali mesela şu an sürüyor. Zaten bu da yarın son gün. Bir ara buraya kale teması falan atıyorlardı mesela. Yine bir nebze iyi oluyordu. Şimdi eserden ötürü koymuşlar bunu. O da çok kişiyi etkilemiyor arkadaş. Şimdi eserleri millet toplamıyor ki. Bak 50 tane eser veriyor. Millet toplamıyor yani. Paket anca full kaptanlar çabalayacak. Şu servet yolu bitecek. Bak ben bile bunu şu an toplamadım. Evet, bu azaldı. Bak bunun da süresi bu arada yükseldi. Daha bir haftanın altına düşmüştü mesela. Geri sayım sayılıyordu. Şu an bunu bir daha yükselttiler çünkü atıyorum savaşlar herhalde bir hafta aralıklarla falan olacak. Şimdi gitgide gruplar düşüyor, sayı azalıyor ama
Yine aralarında süre farkı var. Mesela biz bir şeyler toplamışız. Dursun bakalım yarın öteki gün ne alacağız. Ejder Arena'da aslında onu almak daha Lonca seferi aynı şekilde geliyor. Asil sandık şu an var. Yıldız taşı bonusu mesela. Bilmiyorum. Burada enerjinizi kullanıyorsunuz mu, kullanmıyorsunuz mu? O bilemem. Ama başka görevler geliyor. Millet canavar partilerine gidiyor hala enerji kullanmak için. Bence canavar partileri biraz geri planda kaldı ya. Adam gidip oradan ekipman parçası düşürmek bana mantıklı gelmiyor. Eskiden mantıklıydı. Eskiden oralardan mücevher toplanılabilirdi mesela. Ama şimdi pek mantıklı gelmiyor sanki ya. Şurada mesela bu nostaljik sandık arkadaşlar. Hani burada görünüyor ama şu eser sandığı bölümünde nostaljik sandık diye başka bir bölüm var zaten. Onunla alakalı. Kupa savaşları mesela bitti. Kupa savaşlarına bir hızlıca bakalım mı? Nedir ne değildir? Kimler tanıdık isimler gelecek mi? Zaten buralarda da savaşlar olmuyor biliyorsunuz. Bildiğiniz kupa savaşını falan öldürdüler ya. Olsa mesela Ahım Şahım Savaşı olsa bunlardan da böyle seri şeklinde bence videolar gelir. Evet bir dakika şu sohbete bakayım mı? Halil demiş ki Lonca düellosuna hiç uğraşmıyorum bile demiş. Onun yerine krallık emsaline birikim yapıyorum. Ya mantıklı. Krallık emsalinde lider görünüm demişim. Kahraman veriyor ya. Eskiden böyle bir şey yoktu. Mantıklı. Ama orada da aldığınız kahramana dikkat edin. Ordu saldırı üzerine olsun. Hallefe Kaos Arena'dan sonra hızlandırıcı geliyordu. Ne zaman gelecek? Hızlandırıcı mı? Şey mi? Askere itmeye mi hızlandırma geliyordu? Çünkü daha yeni şeye geldi de işte cehenneme falan yeni geldi. O kutular 2x falan oldu. Biraz onun süresi vardır yani eğer öyleyse. Servet demiş ki bizim lider bırakmaz. Vello'yu sürekli yapın diye mesaj atıyor diyor. Sen de yapmazsın. Uyku moduna gir. Canavarlardan eskiden ekipman parçası düşüyordu artık düşmüyor demiş. Ya şöyle Servet düşüyordu da sen görmüyorsundur ya. Şimdi sen atıyorum kutuları mesela hepsini birden açıyorsun. Ondan dolayı bence görmüyorsundur sen. O da gri falan düşüyor zaten. Etkinlik geliyordu. Sikkelerle eşya alıyorduk. Yanlış yazmışım. Sikkelerle mi? Takas festivalini falan mı diyorsun acaba? Bak. Round 1. Round 1'de galiba bir savaş dönmüş gibi. Çünkü bunun süresi yakın. İsmail. İsmail hoş geldin aramıza. Şimdi şampiyon için en iyi tavsiyeniz nedir? Hangi paket ya da etkinlik demiş. Şimdi İsmail sana şöyle söyleyeyim. İşin neresindesin? Bu önemli. Mesela bana şunu söyle. Ben atıyorum mesela yeni başladım. Şampiyon ekipmanı dizeyim diye düşünüyorum de mesela. Ya da de ki mor altın ekipmanım var. İşte bir tane yapıyorum ya da hepsini yapacağım. Gibisine böyle durumunu tam olarak söyle bana. Ona göre sana yol göstereyim. Bakalım şurada. Adam 300 yıldızlı. Bak kutsalı normalde düşük. Artık bu kutsallara da zaten paladin vermiyorlar da. İşte millet loncadan kurtarıyor. Aileden kurtarıyor. Millet artık çok güçlü. Şuna baktığınızda zaten yapıyorsunuz. Yani full 15 olması lazım ki
şey diyebilirsin. Yani adam kafa kafaya savaşmış da almış. 163 kutsalı var. Bunun full olma olasılığı biraz daha az çünkü 12'ler görüyorum. Burada 12 görüyorum. Tam bunları fulllemiş. Bu da alabilirmiş yani. Belki de geç gitti. Evet. The Cupra. Şöyle bakalım. Evet, bunlar kendileri almış. Florin aynen yine orada iş yapmış. Şuna bir bakalım bir. Normalde The Cupra da alamaz. Örnek yanına Florin'i falan alıyor mesela. Onu yanına alınca adam diyor ki dışarıdan gelecek. Ya gidersem şimdi kaptanı değiştirecekler. Kaptan başkası olacak. En iyisi ben adamları rahatsız etmeyeyim diyor. O da Lonca'dan birini aynı bu şekilde Paladin yapabiliyorlar. Halil ne demiş? Ben vahşi savaşçı, denizlerin şarkıcısı, bilge dokuyucuyu sarı yaptım, diğer kahramanlara yöneldim demiş. Halil, bunların hepsini şeyden mi yaptın ya? Krallık emsalinden mi yaptın? İsmail ne demiş? ...1800'lerdeyim. Şampiyon nişanımdan başladım. Mitik olmak üzere. Diğerleri normal. Zırh mitik demiş. Zırh galiba göğüslükten bahsediyorsun. Şampiyon paketi alacaksan 1+1 bekle. Şampiyon paketi 10 tane kızıl yele mantıklı geliyor bence demiş. Şimdi Halil'in dediği bir nebze doğru. Tabii ki etkinliklerde falan da illaki alacaksan işte hale üzerine yürümen lazım. İşte ona düzgün karar ver. 1+1'i değerlendirebilirsin. İşte oyunun verdiği şeyleri elmas bölümündeki %30'luk falan indirimleri güzel bir şekilde değerlendir. Ne kadar yani oradan çok indirim alırsan o kadar daha az şey yapabilirsin. Bakalım biz sana. Dur İsmail. Birazdan bakalım. Dur hatta şimdi gidip bakayım sonra buraya geleyim tekrar. Olmadı. Ekipmanına bakalım direkt senin ne kadar harcamışsın. Bu arada adam bu şekilde arkadaşlar. Sıfırladık. Adam böyle bıraktı oyunu daha gitti. Bir kişi daha oyundan bizim yüzümüzden silindi. Şimdi neymiş? İhtiyar 54. Evet. Ha, zırt dediğin senin burası mı? Orası şey yüzük bölümü. Evet ekipmanına bakıyorum. Neydi İsmail? Servet seni sıfırlamayacağız. Şimdi ekipmanına baktığımda normal ekipman üzerine gitmişsin. Şöyle ki ahım şahım bir şampiyon düşünmüyorsun bence. Ya şimdi baktığımda şunu diyebilirim sana. Yine bir tane mesela o yüzük yerine kupa yapabilirdin. Buna kupa yapardın. Oyundaki etkinliklerden işte bir şeylerden yine biriktirip rahatlıkla atıyorum şu normal ekipmanları yıldızlama işine falan gidebilirdin.
Şampiyonluğu hiç karıştırmadan. Şampiyonun da zaten en zorunu yapmışsın. Bunu zaten yapacağına 3 tane ayaklık yapardın yani. Ya da şöyle 3 tane ekipman falan yapardın diye tahmin ediyorum. Bakayım mı? Yok. Yapamazdın da. 2 tane falan yapardın. Çünkü sarı renkte bu. Belki elinde yine şey vardır, hale vardır bilemem de. Ama normal ekipmanı böyle bırakıp da gidip de yüzük yerine öyle şampiyon bırakman tabii ki garip bir mevzu. Şunun falan mesela seviyesi düşük kalmış. Bunu ileride değiştirmek zorunda kalabilirsin. Dediğim gibi ekipmanın biraz garip. Tamam, normal zaten, doğru. Ama dediğim gibi şunu başta yapmayıp bunun yerine de mesela bir kupa bırakabilirdin. Ya da yeni ekipmanlardan, şampiyon olmayanlardan normal parçalar üzerine gitseydin oyun sana hani para harcatmayıp bunların yıldızlanmasını da zamanla yaptırırdı. Ama sen şimdi bunu sarı yapmışsın. Onu artık mitikle. Şu an kaç tane halen var? Kutsaman 2. Halil, senin de kalene bakayım birazdan. Şu an İsmail kaç tane halen var ayrıyeten senin? Sarı olarak soruyorum. Evet. Yani hiç millet şampiyon işine girmeden normal ekipman üzerinden aslında işi zamana yayarak bence oynayabilir. Zamanla yıldızlama falan rahatlıyor. Kolayca veriyorlar. İşler biraz daha geri geliyor yani en başındaki gibi değil. Ana silah dediğin şunu mu söylüyorsun? İsmail, bunu mu söylüyorsun? Şu kemik kıranı. Ölüler kitabı miting olmak üzere demiş. Evet, evet. Onu şuraya, şunun yerine koyabilirsin mesela Ölüler kitabını. Galiba şuradaki yeni parçadan söylüyorsun. Şunu 15'lersen eğer şu kemik kıranı buraya şampiyon yapma. Çünkü mesela şampiyon da şöyle şuralara şampiyon yapıp bunu böyle bırakan var. Şu eldivenin yerine eldivene dokunma. Çünkü zaman kaybedersin. Eldivene dokunma. Eldiven öyle kalsın. Bunu aynı işte dediğin gibi yapabilirsin. 15 yap ama buraya şampiyon mesela o zaman yapma. Buraya 3 tane yüzük yaparsan çok sıkıntı. Komple yüzük yapacağım demişsin. Bilmiyorum yani şimdi ekipman öyle bir ekipman ki buraya 3 tane yüzük yapman sıkıntılı. Sana çok zaman kaybettirir. Bir de mesela ekipmana yoğunlaşıyorsun ama senin şurada mesela hani yıldızın düşük. Şunlar aynı şekilde düşük. Anlatabiliyor muyum? Şunlar da çok şey kazandırıyor millet adama. Şu mesela 2 seviyede. Yıldızlaması şu an 2'de. Nasıl bir süreçte mesela yapacaksın? Ne kadar paket çekiyorsun? Bunlar falan hepsi tabii ki önemli. Şöyle bir loncana bakayım dedim de Rus loncasında ne yapıyorsun sen ya? 1818'de Rus loncasında diyorum.
Belki de krallığında Türk loncası da yok. Halil Efe bana şeyini yaz. Oyunun nickini yaz. Bakalım senin kaleni. Şimdi İsmail sana bir şey önereyim ben mesela. Eğer ki bak yüzükler çok para harcanacak. Bak harcatır adama. Bizde var. Biz full şampiyonuz zaten de. Bak eğer ki çok para harcayacaksan mantıklı olan kale satın almak. Çünkü dediğim gibi yüzükler seni çok yorar. Daha iyi bir şey alabilirsin diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi senin için mantıklı olan o şekilde oynamak. Hani daha iyi kale satın alarak. Yapması biraz insana zevk verebilir ama çok harcatır. Ama şey dediğim e, hiç yüzüğe falan karışmadan sadece ekipman yapıp normal ekipmanı yapıp yıldızlama yapsaydın mesela sana belki yarın öteki gün para harcatmazdı. Normal oyunu takip ederdin. Ne kadar para harcayıp harcamayacağını tam olarak bilmiyorum dediğim gibi. Daha detaylı bir şey düşünürsün. İşte ben bir ton para harcamayayım. Daha doğru düzgün kalem olsun gibi falan filan düşünürsen bana oyundan yaz. O şekilde sana yardımcı olayım. Çünkü sıfırdan ekipman oluşturmak çok çok pahalıya patlar. Evet Halil mesela demiş ki bu oyunu bu kadar uzun süre oynayacağımı bilseydim kesinlikle kale satın alırdım demiş. Şimdi öyle Halil. İsmail bak şeyim burada. Nick'im burada. Daha detaylı işte şunu yapabilirim böyle ederim falan dersen bana yaz oyundan irtibata geçelim. Kaleni gördüm. Dediğim gibi kalende kalen üzerinde düşünülmesi lazım yani. Normal ekipmanın şeyli değil mesela. Şampiyonlu değil. Direkt yüzüğe odaklanmak. Şimdi biraz garip tarafı tabii ki. Ama söylediklerimi o şekilde kale al. Kemik kıranı 15 yapabilirsen oraya hiç dokunmazsın. Eldiveni 15 yapmışsın ona hiç dokunmazsın. Bak mesela bazıları eldiveni var mesela. Adam gidiyor bir daha şampiyon yapıyor o bölgeyi. Arkadaş gerek yok. Bırak orada CP'yi kullan. Ama adam şampiyon falan yapıyor. Geç farkına varıyor. Bu sefer bir bakıyorsun aşağıdaki atıyorum mesela adam ayakkabılığını şampiyon yapamamış. Göğüslüğünü yapamamış. Sen ona harcayacağını aşağı harcasaydın. Başkasına yapaydın. Ekipmanın daha iyi, daha hoş görünürdü. Şimdi ihtiyara baktık. Şeye gelelim. Vortex. Vortex. Kaos demiş. Kaos. Evet yeni bir oyuncu. 1850 mi? Şeyde İsmail de buralarda 1800 küsürlerdeydi. İsmail sen kaçtaydın ya? Bakayım mı bunun loncasına? O 40 be. Şimdi Halil Efe sana ben ne önereyim ki? Şöyle söyleyeyim sana boşu boşuna bak. Boşu boşuna ekipman yapma. Nasıl boşu boşuna ekipman yapma dediğim şey. Bakayım sen 60 level olmuş musun? 58'desin ama sen daha ya. Sen 58'desin. Sana söyleyeceğim ekipmanları sen kalkıp da şu an yapamazsın. Ben kafaya göre bir şeyler yapmışsın. Şu ayakkabıyı yarın öteki gün kullanmayacaksın mesela. Bunu mavi yapıyorsun şu an. Senin bayağı yolun var. Sen
Daha yükseklerde miydin? Buralara göç mü ettin acaba? Şimdi Halil, sana üzerindeki görünenlerden önereyim. Şimdi bunlar ayrı ayrı da. Şu yumruğu yapabilirsin. Yarın öteki gün süvaride kullanacaksın. Şunu yapabilirsin. Parasız oynuyorsun çünkü. Bunu yarın öteki gün piyadede kullanacaksın. Bu şekilde. Şimdi ben bunlara tek tek bir şeyler öneremem. Şunu da mesela Gül Şövalyesini falan altın yapsan daha iyi olur. Ordu saldırı üzerine çünkü. Yani sana fazla diyecek bir şey yok. Dediğim gibi üzerine 58 level olduğun için sen böyle bir ekipman yapmışsın. Çünkü onu daha detaylı incelemek lazım. Her söylediğimiz ekipman şimdi bunlara olmayacak. Bir de tek tek yapman lazım bunlar için ayrı ayrı. Sana şimdi kalkıp da buraya mix bir ekipman da oluşturamayız. Bunun için orada bir sadece dediklerimi kayla al. Şunları zaten araştırma için. Bunu da toplama için, araştırma için herhalde. Şunu mesela boşuna mitiklemişsin. Ekipmanım mitik olsun diye uğraşma. Doğru ekipman yükselsin diye uğraş. İşte yükseklerdeydin. Bu krallığa niye geldin? Bu krallıkta olmaman lazımdı. Bir de 11K kili iyi almışsın yani. Belki de çok savaşıyorsun. Ondan dolayı kudretin artmamış tam olarak. T4 askeri açtın mı? Evet. Bak T4'ü açmamışsın. Şu an savaşlara katılıyorsun herhalde. Savaşlara katıldıkça da sen şey falan kullanıyorsun. Hız kullanıyorsun. Bir şeyler kullanıyorsun. Asker yapmak için zaman kaybediyorsun. Sen şey yap. Savaşlara katılma. e, Hızlarını falan tut. T4 açmaya çalış. Gerek yok. Şu an acele etme. Yani savaşacağım falan diye. Kill'in şu an iyi. Bak 11M kill yapmışsın. Daha yeni oyuncusun. Hiç gerek yok. Birilerine saldırayım, şöyle yapayım, böyle yapayım. Kolay hedef olmadıkça o hızını kaybetme. Şimdi bu zamanla yarış. Tamam sen mesela savaşın şeyini seviyorsun. Atraksiyonu seviyorsun ama e, millet T4 olduğunu düşün. Sen T3'te kaldın. Adamlara karşı nasıl savaşacaksın? Yarın öteki gün Loncan sana dese ki sen T3'sün, sen asker atma. Bu sefer nasıl yapacaksın? Evet. Şöyle bakmaya devam edelim. 183 e, Malrobi. Bak mesela bununla savaşan olmamış. Adam almış. Ben olsam IGG yerine bu sistemi değiştiririm. Bu böyle olmaz. Gitti. Daha Paladin Savaşı'nın falan önemi doğru düzgün kalmadı. Bak ikinci olan kişi ismini değiştirmiş. Sanki millet ne yapacak? Böyle galiba bunlar bir kapışmışlar. Burada mesela boşuna burada süre tutmuş. Blake. Burada mı savaşmış? 113. Bunların ikisi birlikte tutmuşlar herhalde. Aynen. Birlikte bunu sıkıştırmışlar. Bir de FFN öncesi. Bu arada tek kalmış ya. Bu adam tek kalmış. Şu loncalar, şu 113 olanlar hep bu adama vurmuş. Laos. Herkeste de bu lider görünümü var.
Evet, oyunda sabırlı olmak mecbur, mantıklı olman lazım. İsmail kemik kıran ile göğüs zırhı solda kalacak. Göğüs zırhı solda kalacak. Diğerleri paketlerden geldi. Yıldızlama yapacağım demiş. Nasıl süvari ayaklı piyade şampiyona mı geçsem? Şimdi sen bunu yapmışsın. Önce bir bunu yüzüğü mitik yap. İsmail o e, ekipmanında yüzüğü mitik yap. Daha yapacak bir şey yok. Onu yapmışsın. Bundan sonra bakalım. Çünkü en zor ekipmanı gitmiş yapmışsın şampiyon. Onu yapmak yerine çünkü ayakkabı falan yapabilirdin şampiyon olarak. Onlar kolaydı. Evet, burada bir şey dönmüş mü diye bakıyorum. Bosman. Evet, bunlar galiba savaşmışlar. Hepsi 1048'den zaten. Çok fazla aile loncasıyla gitmiş bu adamlar da. Evet, Herkules 57. Onlar savaşmadan almışlar. Çünkü ikinci olana bak. İlla ki oradan bir şey alsın diye gidip onu ikinci yapmış. Evet, bu adamlar savaşmamışlar. Zaten adam büyük olasılıkla Rus. Evet, Serden geçti. Paladin olmuş. Türk bir oyuncu. Yabancı loncalar da oynuyor. Aile loncasıyla zaten gitmiş. Başka loncalar da zaten vurmuş mesela. Yardımcı olmuş ona. Bu adam da zaten baron olmuş. Onun yanında gittiği için de işi rahat zaten. Evet. Ekipmanı tam değil. Şey olarak. Kalesi full değil. Ama dediğim gibi güzel kalesi var. Orada kendine yer edinmiş. Bu lonca da Paladin almış. Belki de sıraya geçti. Sırayla oluyorlar. O şekilde almış, seriden geçti. Evet, burada Joya'yı görüyoruz. Joya ne yapmış? Savaşmamış. Bak mesela 2 MG'nin zaten loncası. Evet, bu lonca felaket bir lonca. Evet, Big görüyoruz burada. TR loncasında. Evet, bu arkadaşın savaşı şu an bizde var. Hazırlanıyor. Güzel savaştı yani. Çetin savaş geçti. Bakayım bir neydi? Kaç loncaydı? 3-4 lonca savaştılar. Hepsi ayrı ayrı lonca. 4 lonca birbirlerine vurdular. Bu arkadaş savaşı kazandı. Onu da tebrik ediyoruz. Bak, savaştılar ama nasıl olmuşsa fark attı. Şunlar falan vurdu. Leo falan. Normalde şunla savaştı. Bu adamla mix'e mix vuruştular. Şu Nico Robin çoğunlukla tek tip falan gelmeye çalıştı. Herhalde gücünü ona yetiremeyeceğini falan anladı. Sürekli atıyorum süvariyle vurdu tek tip. Şunun peşine vuruyordu ama tek vurmuyordu. Leo da aynı şekilde onun peşine vuruyordu. Tek tip süvariyle, piyadeyle biri vuruyordu mesela TR kaptanına. Onlar da onun peşine vuruyordu. Güya alamazsa alalım. Aldıysa içerideki asker azaldıysa öyle vuralım diye. Burada Tako'yu görüyoruz. Evet, Tako savaşmamış. Savaşmamış. Paladin olmuş. Bak mesela İsmail sana söylediğim tarz bak burada var. Zaten biraz yapmışsın da örnek adam
Bak şunu 15 yapmış. Bir de bak kalesini fullemeye giden bir adam. Bak adam bunu 15 yapmış ya, bu ordu saldırı desteği veriyor. Bu adam bunu burada kullanıyor. Buraya şampiyon koymamış. Bak eldivenini yapmış. Eldivenin yerine boşuna zaman kaybetmeye çalışmamış. Bunu bırakmış ordu CP alayım diye. Bu şekilde tutmuş. Örnek sende bir tane kupa vardı. Ki sen dediğim gibi oradan şunlardan sonrası ayrılmış sende. Şu iki tanesinden sonra. Bu şu aşağısı sende farklı. Bir de mesela şurası, şu bölüm ekipmanlardan hariç çok zaman alan bir yer. Aynı şekilde çok para harcatan bir yer. Sen mesela buradan da yola çıkman gerekecek. Sen mesela para harcayanlar belli bir yerde, onlar için yazık. Neden? Adam ekipman yapmaya çalışıyor. Adamın yıldız sayısı yüksek değil. Dün gördüm mesela adam kalesini neredeyse fulllemiş. Hani şu şekilde fulllediğini düşün. Ya da 12 diye düşün mesela bunları. Adamın dün kale temasına baktım. Bak 310'a çıkmış ki bu daha yüksek olanlar var. O adamın 90'dı. Lan arkadaş sen bunları yükseltirken bu kale teması nerede kaldı? Ama şöyle, bunlar da para. Yani her kale temasına ayrı ayrı para harca. Yıldızlamasına para ver. Bunlar çok felaket ya. Böyle tek tek ayrıntıya girdiğinde bak adam mesela orada şey yapmamış. Belki de var şampiyonu da fullediği için belki koymamış onu. Burada savaş dönmemiş. Adam rahatlıkla almış. Ovadi. Bak mesela bunun karşısına full bir kaptan geçseydi büyük olasılıkla büyük olasılığı geçtim. Kutsalda falan gördükten sonra alırdı. Ekipmanı tam değil, kutsaması tam değil. Kalesindeki en iyi yer şu. Yıldız sayısı yeri. Lugit. Evet, Lugit T-69'da dün savaşını izledik. Güzel kaptan. Ekipmanı falan da iyi. Savaşmış mı diye bakıyorum. Savaşmamış. Şuraya bakalım. Evet, burada da savaş dönmemiş. Zaten gördüğünüz gibi 734'te buralar. Evet, burada Samur'u görüyoruz. No 7 loncasında. Bakalım bir, No 7 Japon loncasıymış. Çünkü Ejderha Güç Gösterisi'nde No 7'yi gördük. Galiba kazanmıştı. Bu şekilde Paladin olmuş. Tabii iyi yerleri var. Sayısı falan iyi. Şuralar eksik olsa da bu şekilde kazanmış. Rakip karşısında doğru düzgün yok herhalde. Şöyle bakayım mı? Belki de doğru sonradan gitti ya da savaşmadı. Bir şey oldu yani, almış. Burada mesela savaş dönmemiş. Tamam, kaptana bakalım. Evet, kutsalı eksik. Karşısına düzgün rakip çıksaydı bundan alırdı. Pohang var mesela. Pohang savaşmamış. Zaten aile loncasıyla gitmiş. Bakalım ekipmanına. Evet. Karşısında full kaptan olsaydı bu da alamazdı. Ailesinin gücünü kullanıyor. Çoğu böyle arkadaşlar. Ailesinin gücünü kullanıyor. 162. Bakalım. Evet, bu mesela savaşmamış. Savaşmadan olmuş. Böyle Gora diye biri almış. Burada da mesela savaş olmamış. İkinciliği de zaten arkadaşına bırakmış. Gora'ya bakalım. Normalde alamaz. Böyle kaptanlara artık savaşlarda pek yer olmuyor. Kale yıldız sayısı falan düşük çünkü. Kutsaması düşük. Murtak diye birini görüyoruz. Murtak fit loncası varmış. Evet, bunlar aile loncası. Zaten fit loncasına ben şeyde oynamıştım. Tahminde oynamıştım. Murtak
Rahatlıkla almış. Kutsaması falan eksik. Full kaptan gelseydi buna bırakmazdı. Call of Duty yazacakmış. Call of Duty yazmış. Evet. Bu da mesela karşısına düzgün rakip gelse alamaz. Ailesinden dolayı almış. Bak şu Lord falan güçlü. Bunlardan dolayı almış. Evet. Halil Efe ne demiş? En fazla 4 kutsalı olan kale var demiş. Ya, siz şimdi yeni krallıklardasınız. Ondan dolayı öyle. Lord Hazi demiş. Lord Hazi zaten iyi kalesi var. Evet, şöyle imparatorları var zaten. İmparator ekipmanı. Alması normal. Bu adamlar zaten bıkmıştır. Adam baron da almış. Biz de bir ara bıktık arkadaşlar. Paladin'e git. Paladin ol. Aa, biz de şey yapmıştık yani. Bizim de bıkkın olduğumuz zamanlar oldu. Bunlar hala niye alıyorlar ben onu da anlamadım. Mesela bizde heves olsaydı full kale çekerdik altımıza. Hala Paladin olurduk. Baron olurduk. Uğraşmayı bıraktık. Adamlar hala Paladin kovalıyor ya. Baron ne? Bak bu mesela aile loncasıyla gitmiş. Evet, karşısına düzgün bir rakip gelseydi bundan alır. Ekipmanları şuralar falan yüksek değil. Bak, bak mesela bu iyi. Bunun gibi bir adam onun karşısına çıksaydı yerdi ya. Bu da aile loncasıyla gitmiş. Böyle Jabus'u görüyoruz. Burada da savaş olmamış. Bu da bir şekilde birinin aracılığıyla olmuş. Ya da karşısına kimse gelmemiş. Burada savaş dönmemiş. İlk Aruz'a bakayım mı? Şöyle bakalım. Burgesi'yi. Burada savaş dönmemiş. Aynı krallıktalar. Böyle bakalım. Beyk. Burada savaş yine dönmemiş. Dönseydi aynı şekilde bunun elinden alırlardı. Burada bu adam nasıl almış? Ya rakibi yok karşısında ya da takımı onu korumuş. Aile loncaları onu korumuş herhalde. Bak burada mesela savaş dönmemiş. Bak baştan aşağı 506. krallık. Bakalım ekipmanına. Aynı şekilde arkadaşlar. Alamaz. Yani Paladin'i böyle kaleler artık alamaz ama Paladin olmuş. Aynı şekilde burada e, savaş dönmemiş. Buna bakalım. Burada da savaş dönmemiş. Mesela bu normal. Bu Paladin olacak bir kale. Burada da savaş dönmemiş. Kendi krallıklarına. Evet, Kralit Irak. Dün Kaos'ta da bayağı bir uğraşıyordu. Belki de kaleyi yeni aldı bu adam. Yeni çıktı. Evet, bir şeyler yapabilecek tarzda bir kalesi var. Zaten savaşan olmamış. Şurada bakalım bir savaşan olmamış. Kalesine bakalım. Evet, kalesi savaşabilecek tarzda.
Onlara yaklaşıyoruz. Juan. Evet, burada da savaşan olmamış. Bak madem sen savaşçısın. Bak böyle sıralamaya giriyorsun. Dün neden fark yedin? İşler Arena'da bunları farklı yendiler. Bunları oynatmadılar ya. Adam bunları oynatmadılar. Dün elendi bu takım. Savaşan olmamış. Herkes sıraya geçmiş. Ben de dedim bunların hepsi herhalde kaptan. Hepsi sıraya geçmiş. 1, 2, 3, 4 yapmışlar. Buraya bakıyorum. Burada herhalde savaşmışlar ya. Buraya baksana adam 34 saniyeyle falan olmuş. Çok saniyelerle arasında fark var. 104 kutsalı var. Evet bu ismini değiştirmiş. Sanki ne olacak ismin dursa. Kalem dursa ne olacak? Evet burada da savaş dönmemiş. Goncasının sayesinde paladin olabilmiş. Bakayım bir onu koruyan kale burada mı? Evet dediğim gibi burada da savaş dönmemiş arkadaşlar. Şu sondaki ya bırak sıfırlamayı zor yapar yani. Kupa savaşına da baktık. Lordlar mücadelesi kolay arkadaşlar. Hepiniz yapın. Hani ya çok zamanımı alıyor falan filan bir muhabbeti yok. Al götür bir tane Hisar'a at. İşi orada bitir. Ne demiş? Yeni krallıklar görünmüyor mu sende? Görünüyor. Neden? Yeni krallıklar görünüyor. Cihat demiş ki bu saldırı herolarından önce hangisini açmak mantıklı? Bersek, Berserker mi? Berserker. Berserker hangisi ya? Denizlerin şarkıcısı mı? Bilgi dokuyucu mu? Bilgi dokuyucu arenada çok iş yapıyor demiş. Denizlerin şarkıcısı derim eğer bana soruyorsan. Denizlerin şarkıcısı. Sonrası bilgi dokuyucu. Bunların ikisi. Parasız parasız demişim ya. 11K ile paraları karıştırdım. Bak, bilgi dokuyucu. Ama ikinci olarak atıyorum bilgi dokuyucu. Vahşi savaşçı aynı şekilde ikinci olarak vahşi savaşçı. Şunlar bir. Ama bundan önce bence denizlerin şarkıcısını yap. Sonra bunların ikisine birine odaklan. Bu şekilde. Ha devam etmek istiyorsan da sonrasında fırtına tilki gibi bir şeyler yaparsın. Ha, yeni krallık paladinlerini göstermez. O Kaos Arena'daki gibi büyük olasılıkla ayırıyordur. Halil 200K askerden fazla asker nasıl gönderebilirsin? Kale seviyenin artmasıyla alakalı. İkincisi kale seviyen artıyor.
Ondan sonra herhalde araştırmalarda falan olması lazım. 85 günlük hesap krallık emsalinde bana bir rakip atıyor. 2,5-3 B full hesap. Ben onları nasıl yeneyim? Çok saçma demiş. Cihat. Cihat haklısın. Ee, olabiliyor yani öyle şeyler atıyor. Ben de mesela kendimkinde görüyorum. Ben krallık emsali oynamıyorum arkadaşlar. Bu arada söyleyeyim. Çünkü benim kahramanlar zaten full. Ya şöyle de göstereyim zaten. 11K'lar falan da var bu kalede. Şimdi krallık emsalinde mesela şeyler var. Böyle normaller falan var. Şeyler. Ben geçenlerde baktım mesela yenilerden olanlar. Şunlardan falan mesela acaba veriyor mu dedim. Bunlardan veriyorsa ona göre dedim ki şey yaparım. Ama da krallık emsali oynarım ara ara. Onlardan da satma yaparım gibi bir şeyler düşündüm. Bunlar da gerekmiyor aslında da. Hani hiç olmasa onlardan yaparım diye şey yaptım. Ama yeni kahramanlar yok. Halbuki koyuyorsun hepsini koy. Evet, Cihat iyi yapmışsın son saniye oynamakla. Çünkü e, zaten herkes önemsemiyor diyorum ya. Mesela ben de güçsüzlerin ortasına çıkıyorum ama oynamıyorum mesela. Evet, yenileri vermiyor. Yenileri vermiyor. Evet, rapor mu anlatayım şimdi? Hmm, mesela burada vurmuş. Süvari V'ye, piyade V vurmuş burada. Burada güzel vurmuş ama buradaki sıkıntı şu aslında. Çok çok iyi vurulabilir ama bu adamın ekipmanı üzerinde. Bak, bu adamın ekipmanı üzerinde. Adamın lideri ordu saldırı üzerine. Tek tip ekipmanı var üstünde ama yine üstünde. Buraya baktığında paralı yoldaşları var. Hani herkes çok çok iyi vurman lazım şöyle falan filan bazı yerlerde saçma iş. Çünkü dediğim gibi burada bak adam paralı yoldaş kullanmış. Bir de mix olarak koyuyor bunları hepsini. Ne yapalım? Bak savaşa girelim. Form olarak tutmuş tabii. Formu tutmuş. Bak şu an adamın paralı yoldaşları işe giriyor. Ki bu tarafta paralı yoldaşlar onunki kadar 5 tane değil. Ama onların paralı yoldaşların işe yapmamasının nedeni de işe çok yarar olmamasının nedeni şey üzerindeki ekipmanı mix ekipman değil. Mix ekipman olsa şu an bizdeki moral çok daha fazla düşer. Normalde dediğim gibi mix ekipman olsa mesela adam mix ekipman olsaydı daha çok zorlardı.
Bak zaten dönen askere bak. 300 asker dönmüş. 2.6'dan 300 asker geri dönüyor. X ekipmanı olsaydı belki de adam lider bile alırdı ya. Süvari V'ye piyade V'ye vurmuş. Bak. Adamın kahramanlarına bak şimdi. Ordu saldırı desteği veren falan kullan. Yoldaşlar aynı şekilde paralı olanlardan kullanmış. Dediğim gibi mix ekipman koymuş olsaydı belki de lideri alırdı ya. Bak adamın piyadesine denk gelmiş. Piyadeden sonra adamın süvarisine denk gelmiş. Eğer ki adamın okçusuna gelseydi, piyade ve okçusuna denk gelseydi mesela süvari yerine adam lideri alırdı. Süvarisine denk geldiği için adam almış çünkü süvari vurduk. Süvari vurmuşuz. Okçusuna gelseydi büyük olasılıkla lideri alırdı. Evet. Böyle arkadaşlar. Bayağı bir yayında kaldık zaten. Sonraki yayınlarda artık görüşmek üzere. Yavaştan biz de kaçalım. Bayağıdır buradayız. Şimdi şöyle askere gitmeye tabii ki devam da işte bizim Sami beni bir rahat bıraksa askere gitmeye devam. Ben bir vuruşta 300 askerimi öldürüyor ya. Revirimi arttırdım. Malikaneyi arttırmıştım işte. En son revirim azdı. Kaptan olunca ordu büyüklüğü açıyoruz. 175K'nın üstünde vuruyorsun. Bölüğü fazla veriyorsun. Revir de yok. Asker dönmediği zaman sıkıntı. Biz basıyoruz. Sami yiyor askerimizi. Yani bakalım nasıl olacak. Bak biz yayındayken şeyi çevirdiğim için görmedik de bunlar zaten vurmuş. Lider vermişler. Esir vermişler. Bu şekilde bakalım bas, basabilirsek basacağız yani. Etkinliklere falan doğru düzgün denk getirtirsek buralarda kullanırız. Bu şekilde ben de yavaştan kaçar. Aynen. Onun peşine deli oyuncular lazım. Ama bu sefer yanında deli oyuncu da olduğunda adam hepten sapıttırıyorlar. Şey yapıyor bu sefer de. Her hedefe giriyor bu sefer. Her hedefe saldırıyor. E, durmuyor yani. Yakalım diye uğraşmıyor. Diyor ki bakalım çok vurabilecek miyiz diyor. Acaba diyor. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun yayına geldiğiniz için. Videodan çıkmadan önce yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.